Dersin anahtar kelimesini biliyor musunuz? Mustafa abi biliyor musun anahtar kelimesini? Yok hocam bilmiyorum. Mustafa abi tahmin et. Şöyle 2 cümle okusan tahmin edersin. Yani bu hastalık neden benim başıma geldi mi? Değil. Tek kelime. Bir 2 cümle oku ya. Ya ilk cümleyi oku ya. Ey demeyeceksin herhalde değil mi bak? Ey demezsin. Eden de demezsin. Kaldı 3. Hasta mı abi? Hakan abi sen söyle hele ya. Bir kelime hakkın var. Ben mi? Sen anahtar kelimeyi söyle. İyi 2 kaldı. 2 kaldı. Ömer abi sen söyle ya. 2 kalmıştı. Tuttur iyi. Nokta diyen olmadı şükür ya. Vallahi. Dersin ana konusu anlaşıldı mı? Şimdi aslı Arapça olan merak diye bir kelime var. Bu kelime insanları yeni bir şey öğrenmeye iten his demektir. Ahmet Fevzi Paşa bu kelimenin karşılığı olarak kara sevda da demiş. Yani kelimenin, merakın biraz bize şiddetini anlatıyor. Merak kelimesine anlam olarak kaygı ifadesini verenler de olmuş. Yani o zaman insana bu kelimeyi teşmil ettiğinde ne oluyor? Acabalarla, kaygılarla, başıma ne geleceklerle bunları merak edip yaşayan insan manasına geliyor. Şimdi bu duygu bizde ne arıyor? Gerçekten insan merak ediyor. Merak gibi bir duygu düşünün. Yani canın istediği bir şeyi biraz merak ediyorsun. Hislerini, dikkatini oraya veriyorsun ve bunun neticesinde de bir öğreti çıkıyor alta. Çok enteresan bir duygu. Yalnız duygunun birkaç özelliği var. Birincisi sınırı yok. Hatta kuvvetli olmasının bir sebebi şu. Merak duygusunu nereye yönlendirirsen, mesela şu tablete yönlendirdin, aklını da orada kullandırtıyor. Çok kuvvetli. Hani o mahalle maçlarını organize eden adam olur ya, merak öyle bir duygu. Aklını oraya veriyor, nazarını oraya veriyor, rüyalarını oraya veriyor, dikkatini oraya veriyor. Yani merakın kuvvetli olmasının böyle bir sebebi var. Mesela geçenlerde okudum, Hindistan'da bir tane adam öyle yaşarken hani orada 1001 tane tanrı var ya, kendi tanrıları. Onları merak etmiş. Ya demiş bir tane tanrı varmış öyle benim kafama uygun diye. Merak etmiş. Ondan sonra bir tanesini bulmuş. Demiş bunun kaşı kaşıma, gözü gözüme. Ondan sonra demiş ki ben buna bir saygı ifadesi sunmam lazım demiş. İnsanda inanış fıtri bir ahval ya. Şöyle kolunu sabitlemeyi saygı ifadesi olarak sunmuş. 49 yıl kolunu böyle kullanmış. Artık kaslar, lifler, kemikler bitmiş. Yatarken bile böyle tuta tuta 49 yıl boyunca eli bu şekilde kendince saygısını ifade etmiş. Yani merakın şiddetini görebiliyor musunuz? Ne kadar şiddetli. Bir insana neler yaptırabiliyor. Ama şöyle bir güzel yanı da var. Bu şiddetli duygu eğitilebilir bir duygu. Şimdi merak insanı ilme veyahut felakete, ikisine de sürükleyebilir. Mesela Mekke döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşamış düşmanlarının başındaki bir adam var. Ebu Cehil isminde. Bak 40 yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la artı 13 yıl Mekke döneminde peygamberlikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la artı o adamın ölüşü hadisesi Bedir'de oluyor biliyorsunuz. 2 yıl daha ekle ne etti? 55 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan haberi var ama hiç de ne anlatıyor diye merak etmemiş. O yüzden esfel-i safilinde, o yüzden adı Ebu Cehil olmuş. Ama başka birisi var, ta denizler ötesinde birisi. Habeşistan Meliki Necaşi. Bir gün sahabeler o diyara gidiyor. Biliyorsunuz Mekke'nin 5. yılında ve 6. yılında 2 hicret oluyor. Biri 15 kişi, biri 101 kişi. Sahabeleri karşısında görünce sormuş. Ne anlatıyor demiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kim var sahabelerin başında? Hatip olarak Cafer bin Ebu Talip var değil mi? Cafer-i Tayyar Efendimiz. Anlatmış. O sormuş, o anlatmış. Neyle soruyor? Merakla. Necaşi soruyor, o anlatıyor. En son ballar balını buldum diyor. Aradığımı buldum yıllarca diyor. 40 kişi gönderiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'ye. Yanında bir de mektup gönderiyor. Mektupta ne yazıyor biliyor musunuz? Şu saltanatıma bedel sana hizmetkar olsaydım ya. Allah. Ebu Cehil'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dibinde kör eden, karanlıkları hapseden merakını yanlış yere kullanması. Ta denizler ötesinde bir tanesini de ehli iman eden merakını doğru yere kullanması. Görüyor musunuz? Merakın karanlıklarda kalmaya bir sebep veyahut aydınlıklara ulaşmaya başka bir sebep olduğunun inanılmaz bir delili. O zaman şunu anladınız. Merakın faydalı bir yanı var, tehlikeli bir yanı var. Şimdi bu merakı Üstad Hazretlerinin tabiriyle ikiye ayıralım. Dersi onun üstüne işleyelim. Lüzumlu merak, lüzumsuz merak. Merakı kaça ayırdık? İkiye ayırdık ama tehlikesini,
ve kazandırdığını fark ediyorsunuz değil mi? Cennetin güzel bir yerini kazandırabiliyor. Cehennemin dibine bir insanı ulaştırabiliyor. Allah muhafaza. O yüzden lüzumlu lüzumsuz kelimesi kulağa geldiğinde böyle biraz hafif gibi gelebiliyor ama mesele hiç de hafif bir mesele değil. Sonsuzu kazanma veyahut sonsuzu kaybetme ile ilgili bir mesele. Mesela lüzumlu meraka biraz örnek verelim. Üstad Hazretleri'nin cümleleriyle gidelim. Üstad Hazretleri diyor ki merak ilmin hocasıdır diyor. Allah Allah. Şimdi bir tanesi demir parçalarına bakmış. Demiş ki ya ben bu demir parçalarını kuş gibi nasıl uçurabilirim? Ortaya ne çıkmış? Uçak çıkmış. Şimdi bu lüzumlu mu? Güzel merak mı? Güzel merak oluyor yani. Alt tabanında marifetullah varsa. Başka bir tanesi bakmış demiş ki ya şu benim görüntümü başka bir yere nasıl ulaştırabilirim demiş. Ne çıkmış? Televizyon çıkmış, bilgisayar çıkmış, internet çıkmış. Başka bir tanesinin gözü ağrımış, görmeleri azalmış. Demiş ki ben bu gözümün görmesini acaba arttırabilecek bir şey yapabilir miyim? Ne çıkmış? Gözün tedavi şekilleri çıkmış, gözlük çıkmış. Şimdi bunlar nasıl merak? Bunlar güzel merak. İşte lüzumlu meraklar. Bir de lüzumsuz meraklar var. Tabii lüzumlu merak dediğimizin bir şeyin lüzumunun sağlanabilmesi için altyapısında marifetullah'ın olması şarttır. Bir de lüzumsuz meraklara örnek verelim. Futbol, siyaset, magazin. Böyle futbolu takip edenlere bir sorun. Adamların yaşantısına, giydiği pantolonun beden ölçüsüne kadar. O kadar ciddi manada biliyor ki adam. Yani merakını lüzumsuz öyle bir yere kullanmış ki. Aynı insanlarla biz muhabbet ederken böyle yakınlığımız olduğundan bazen 4 halifeyi falan soruyoruz. Yok 4 halife çıkmıyor. 4 halife çıkmayınca sahabe hayatı nasıl çıkacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yaşamış? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam onlarla birlikte yaşamış. Bu örnekler nasıl çıkacak? Çıkmasının mümkünatı yok. Şimdi lüzumsuz merakı görüyor musun yani? Şurayı çöplüğe çeviriyor. Adam bir borsaya merak salıyor. Nasıl merak sarıyor yani? Hayatındaki diğer bütün önemli şeyleri unutana kadar borsaya kendisini veriyor. Bitcoin'e veriyor, ona veriyor, bunu veriyor. Bunlar hangi meraka giriyor? Lüzumsuz meraka giriyor. Bak şöyle bir bakışlarımızı şöyle biraz genişletelim. Farz edin hani böyle her memleketin yüksek bir tepesi olur ya. Oradan bakarsın memleket küçücük kalır değil mi? Şöyle Mersin'in yükseklerine çıktığınızı düşünün. Ayvagedi'ne çıktınız, Kocahamzalı'ya çıktınız, Gözne'ye çıktınız. Şöyle bir aşağı bakıyorsunuz. Ya koskocaman memleketin masrafını yaratan Allah Allah. Güneşi oraya ayna yapmış, yıldızları gece yolcusu dikmiş. Değil mi? Atmosfere böyle gelinlik tül gibi örtmüş. Elmaları, armutları, anneni babanı. Ya bu kadar masraf yapacak ve sen bu masrafı kim yapmış diye merak etmeyeceksin. Bu tabanlı olmadığındaki bütün meraklar lüzumsuz meraka gidiyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? İşte onları vereni, yıldızları, gökyüzünü, anneni, babanı, saçını, kaşını vereni merak etmeyince bir insanın insanlığını da tamamlaması mümkün değil. Çünkü bütün kainatı beni merak et diye yaratmış Allah Azze ve Celle. Lüzumsuz merakı görüyorsun değil mi? Bakın neden anlatıyorum lüzumsuz merakı? Merak, birazdan göreceğiz, bir hastalık çeşidi. Hangi merak hastalık çeşidi sizce? Lüzumlu merak hastalık mı? Hayır hayır. Hangi merak hastalık? Lüzumsuz merak bir insanın sonsuz hayatını kaybettirebilecek bir hastalık çeşidi olduğunu işleyeceğiz. Yani biz dersi maddi hastalık gibi işleyeceğiz ama merakın kendisinin en büyük hastalık olduğunu, hangi merakın? Lüzumsuz merakın kendisinin en büyük hastalık olduğunu göreceğiz birazdan. O yüzden birkaç örnek vermem lazım bu lüzumsuz meraka. Şimdi 1945'li yıllar yaşanıyor. İkinci Cihan Harbi. Osmanlı 2. Dünya Savaşı'na girmiyor. Ama Anadolu toprakları merak içerisinde. Sürekli merak ediyorlar ki acaba bu dünyanın ahvali, akıbeti nasıl olacak? Hatta Üstad Hazretleri anlatıyor. Tam radyonun ajans saati akşam namazı saatine denk geliyor. Bir de radyo ajansını o zaman kaçırırsan bir daha geri sarma ihtimali yok. Namazı hızlı kıldıran veyahut namazı kılmayan hocalar bile olmuş olur hem de. Nasıl merak etmişler? İnanılmaz. Üstad Hazretlerine soruyorlar, üstadım yıllardır memleketin kaderini belirleyecek böyle bir hadiseyi merak edip de bizden bir kez sual etmiyorsun. Nedendir diyor. Bakın nedenmiş, cümleye bakın Allah aşkına. Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise. Soruyu öyle soruyorlar. Hiç merak etmiyorsun. Daha önemli, daha büyük bir olay mı vardır? Evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyeti amme davasından daha ehemmiyetli bir dava, herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki. Davayı anladınız mı? Her adam, bak ehemmiyete bak, neyse şu cümleye bak. Eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa, dünyanın imkanları ne kadar açılmış? Alman ve İngiliz kadar servet ve kuvvet. Yani bizim dükkanlar gibi şeyler değil ha. Servete bak yani, hakimiyete bak. Bizim gibi 3 tane çalışanımızı ya bunu yap bunu yap demek değil ha. Hakimiyete bakın. Alman ve İngiliz kadar servet ve hakimiyet olsa, şimdi V'ye bak. Ve aklı da varsa. Bir de ne lazımmış bunun yanına?
Ve aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. Tereddütsüzce sarf edecek. Cümlelere bakın. Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen, süslü ve baki, hiç elimizden gitmeyecek ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Sende de var mı? Sende de var. Bende de var mı? Bende de var. Şu dersi izleyende de var mı bu dava? Ya herkesi mi alakadar ediyor? Herkesi alakadar eden konu, merak haber konu olur mu? Olmaz mı Allah aşkına? Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ya cümleye bak ya. Şu derslerle Allah'a inanış sistemimiz ve güveniş sistemimiz oturmazsa bitti. Ve bu asırda maddiyunluk taunuyla çoklar o davasını kaybediyorlar. Maddiyunluk ne demek? Maddecilik, ama bildiğimiz tarzda değil. Şu demek asıl. Allah'ın sıfatlarını maddeye vermeye maddiyunluk deniyor. Anladınız mı asıl maddecilik? Yani ben şunu sevdim, bunu sevdim değil. Allah'ın sıfatlarını maddeye veriyorsun. Yani mesela bir iş yerin var, bir çalışıyorsun, bir yere gidiyorsun. Diyorsun ki bu olmazsa rızık olmaz diyorsun. Rızıkı kim yaptın? O iş yeri yaptın. Allah'ın sıfatını bir sebebe verdin. Ya şu insanlar olmazsa bende mutluluk, huzur olmaz. Mutluluğu, huzuru kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Sen Allah'ın bir sıfatını neye verdin? Esbaba taksim ettin. Ne oldu bu? Maddiyunluk hastalığı bu oldu işte. Şimdi cümleye bakın. Ya hepsinde cümleye bakın dediğimin farkındayım da yani her cümle mi enteresan olur? Her cümle enteresan. Hele şu son cümleye bak. Hatta bir ehli keşif ve tahkik. Bu kabrin altını görenlere ne deniyor? Ehli keşvel kubur deniyor. Üstad Hazretleri de onlardan birini bahsediyor. Allahu alem kendisi. Bir yerde 40 vefiyattan 40 ölüm var. Yalnız birkaç tanesi kazandığını sekerattan müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Başka yerde 40'ta 1 diyor, başka yerde camiden çıkan 40 kişiden yalnız biri diyor. Camiden çıkan 40 kişiden biri kazanıp diğerlerinin kaybettiği bir asırda yaşıyorsun. Acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Geçen bir arkadaşı aradık, o da başka hizmetten. Allah muvaffak etsin. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız dedim. Vallahi iyi dedi ya, bir yerde dedi bir yayla yeri var dedi. Onunla uğraşıyorsun. Öyle mi dedim ya, hadi hayırlı uğurlu olsun. Dedi ki ya bizim bir abi var dedi, tanıyorsun dedi. Tanıyorum dedim. Covid'de de yoğun bakımda yatmıştı, hatırlar mısın? Hatırlarım dedim. O yoğun bakımdayken bir şuuru açılmış. Demiş ki ya bu kadar geçici bir dünya. Acaba en sevdiğim şeyleri Allah için verebiliyor muyum demiş. Aklına o tarlası gelmiş. Demiş ki ben bu en sevdiğim tarlayı Allah için infak edeceğim demiş. Şimdi oraya yayla yeri yapıyorlar. Medresenin yayla yeri. Allah hayırlı eylesin, daim eylesin. Böyle bir şey ya. O bir avuç toprağı ahiretle kıyasladığında ne hükmü var ya? Ne hükmü var? Adımlarını bir yerlerinde gezdirebilmek için zamana, enerjiye, sağlığa ihtiyacın var. Bu dünyanın neresi cennet olabilir ki Allah aşkına? Merakın lüzumsuz kullanıldığı yeri anladınız mı? Evet. Bir örnek daha devam ediyor. Merakın başka lüzumsuz kullanıldığı bir yer siyaset meselesi. Üstad Hazretleri değişen gündemlerle değişen meraklara çok üzülüyor. Ne istiyor o zaman? Değişen gündemlerde değişmeyen bir Müslüman istiyor Üstad Hazretleri. O yüzden yanındaki talebelerinden birisini bizim tabirimizle zarflıyor. Ya şöyle bir zarf adayım, acaba ne diyecek diyor. O dönemin siyasi bir meselesi olan Boğazlar meselesini soruyor. Bakın şimdi cümlelere bakın. Risale-i Nur'un bir talebesini tecrübe ettim. Acaba bu heyecan şimdiki siyasete karşı ne fikirdedir diye boğazlar hakkında bir boş boğazlı münasebetiyle bir iki şey sordum. Bize şey geliyor değil mi? Ya ne var yani gündemden bir şey sormuş. Ah bir ahiret perdesiyle baksak, ahiret nazarıyla baksak. O merakın yanlış kullanışı nelere sebep oluyor bak. Baktım alakadarane ve bilerek cevap verdi. Ne demiş biliyor musunuz Üstad Hazretleri? Cümleye bak. Kalben yazık dedim. Kalben ya. Böyle dilimin ucuna geldi yazık dedim demiyor. Kalben yazık dedim diyor talebesi için. Bu vazife-i nuriyede zararı olacak bu merakının. Sonra şiddetle ikaz ettim. Euzu billahi mineşşeytani ve siyase. Yani şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Bir düsturumuz vardır. Eğer insanlara acıyorsan, ya ne var bunda ya yazıktır adama diye acıyorsan,
Geçmiş düstur onlara merhamete liyakatini selbediyor, ortadan kaldırıyor. Geçmiş düstur o adama acımanı ortadan kaldırıyor. Nasıl matematik? Bak şimdi son cümleye bak yani. Boğazlarla ilgili bir soru sormuş, bakmış alakadarına cevap vermiş, kalben eyvah demiş, son cümleye bakın. Son cümlenin konuyla alakası insanı dehşete düşürüyor. Cennet adamlar istediği gibi cehennemde adam ister. Diyor ki merakın yanlış yere kullanılması, Allah'ı buldurmaması, keşfettirmemesi bakın bakalım nereye götürür diye son cümlede Üstad Hazretleri açıklıyor. Cennet adam istediği gibi cehennem dahi adam ister. Ya ne varmış ya ömrümü futbolda geçirdiysem, ne varmış ömrümü bulmacada, ne varmış yani. Allah'ın verdiği parayla tatmin olmadım, ömrümü hep kafamı paraya çevirdim, hep bununla geçirdim. Ne var bunda? Allah'ın verdiğine razı olmadığından, yap dediğini yapmadığından çok gayretullah'a dokunuyor bu mesele. O yüzden de lanet hükmüne geçiyor neredeyse. Allah Allah. Lüzumsuz meraka bir örnek daha vermem lazım. Çünkü bizim hepimizde değil mi olan bir mesele. Merak yani. Bu duyguyu bastırmanın yolu var mıdır? O zaman ne yapacağız? Bastırmanın yolu yoksa yönünü değiştirmek zorundayız. O yüzden şu lüzumsuz merakları konuşalım da yön değiştirelim. Şimdi geldik bizi en çok alakadar edenlere. Çünkü telefon elimizde sürekli, internet elimizde. Yani ben dikkat ediyorum. Mesela şurada çay olsun, şurada telefon olsun. Çayı yudumlayalım, sonra telefonu alırız. 13 saniye bakarız, bırakırız, bir çay daha yudumlarız. Yani o kadar halde olduğumuzdan çok fazla zihnimizde kısa bilgi var. Bu kısa bilgiler bizde malumat oluyor. Yani Allah'a ulaştırmayan boş bilgilere dönüşüyor. Ortamlarda dikkat edersiniz. Yani ya şu da ne ağacı de, adamın hiç alakası yok bunun. Ben internetten gördüm şu ağacı der. Ya işte şu su şişesinin dışı da nasıl yapılıyordu ya? Adam der ki şu makineler Çin'den geliyor, şuradan geliyor. CNC ile böyle oluyor. Ya arkadaş nereden biliyorsun bunu? Şirket mi açacaksın? Yok şirket de açmayacağım. Merak ettim baktım. Şöyle gökyüzünde yıldız gör bir tane. O yıldızın ne yıldızı olduğunu bilir. Adını koyar. Der ki ben yolda yürürken seviyorum onu. Ay canım Süreyya yıldızım diye. Yani böyle alakası. Ne yapacaksın yani? Sen astronomiyle mi ilgileniyorsun? Ya da burada seni Allah'a vasıl eden bir olay mı yakaladın? Yok ben öyle fazla malumatım vardır. İşte bu saman hükmündeki malumatlar merakımızı doğru yere kullanmaktan bizi alıkoyuyor. Bakın Üstad Hazretleri ne demiş bunun için? En elzemini bırakıp, en elzemi marifetullah. Güya binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malumat ile vakit geçiriyoruz. Bak merakın yanlış yere kullanımına bak. Mesela Zuhal'in yani Satürn'ün etrafındaki halkaların keyfiyeti nasıldır ve Amerika tavukları ne kadardır? Ya bu kadar işimiz, gücümüz var. Yani bu bilgi bize lazım bir bilgi değilse Amerikan tavukları kilosundan, gramından, şuyundan, buyundan ne yapacaksın ya? Her denk geleni okuyorsun ya. Burayı neye çeviriyorsun? Samanlığa çeviriyorsun. Bu sefer bir gün kalp ikaz ediyor. Eyvah içim acıyor. Bana var mıdır güzel bir bilgin diye ikaz ediyor. Gel bu çöplükten onun ihtiyacı olan bilgiyi bul bakalım. Çok büyük örnek değil mi? Hepimizin etrafında karşılaştığı örnek. Her şeyi bilen adam. Değil mi? Allah Allah. Ve Amerika tavukları ne kadardır gibi kıymetsiz şeylerle kıymetdar vaktini geçiriyorsun. Güya kozmografya yani astronomi ilminden ve istatistikçi fenninden bir kemal yani mükemmellik alıyorsun. Adam saatlerce ömrünü bulmacaya veriyor. Ya bilgi öğrenmek kötü müdür? Lüzumsuzsa kötüdür arkadaş. Çok kitap okumak kötü müdür? Lüzumsuzsa kötüdür yani. Seni bir şeye ulaştırması lazım. Bu yüzden eskiler öyle demiş. Usul esastan kadimdir demişler. Yani önce usul olur. Ya ben ne yapacağım? Ne için bana ne lazım? Yani tren rayları olur. Nereye gideceğim? Sonra esas olur. Yani tren ondan sonra onun üstüne konur. Yoksa rayın nereye gideceği belli değil. Bir ihtiyaç hasıl olmamış. Bir de tren üreteyim. Gördünüz mü böyle bir üretici? Ya bir tren üretelim dursun. Evet elbet bir gün yol yaparız. Ya öyle olmaz ki bu işler. Önce usul olur. Tren rayları döşenir. Sonra esas olur. Sonra içeriği olur. Yani bizde böyle işimize yaramayan bilgiler dolu. Adeta böyle Şeyh Google'a okuyor değil mi? Çok enteresan bir hale gelmiş. İşte Üstad Hazretleri bunlara da lüzumsuz merak diyor. Birazdan bir satır okuyacaksınız. Lüzumsuz merakın çok ciddi zararları var. Yani ben bazen bu kadar böyle merakını, dikkatini dağıtmış. Yani aslında tevhidi dağılmış demek o. Merakı dağıtmak ne demek? Kalbi dağıtmak, tevhidi dağıtmak demek yani. Kesrette boğulmak demek. Bazen diyorum ya kardeş işte yarın bir gün sen de öleceksin, ben de öleceğim. Bir de ne enteresan ölümler oluyor değil mi? İnternette görüyorsunuz. Bir anda yani Allah Allah bu tanıdığımdı ya bu dipçik gibi adamdı ya. Bitti işte yani hiç böyle. Gençler ara sıra ihtiyarlar sıra sıra gidiyorlar ama çok enteresan gidiyorlar. Yani şimdi diyorsun ki kardeşim ölüm var yani gel bak aslında ne yapmamız lazım, çözmemiz lazım. Gel burayı çözelim, sohbete gel falan değil ya ben öyle şeylerle çok merakım yok diyor. Çok merakım yok dediği ne biliyor musun?
Yaratılış amacı ya. Kainatı yaratan, böyle güneşleri, yıldızları tesbih gibi çeviren Allah'ın gündeminde sen varsın. Senin gündeminde, merakında 3 kuruşluk meseleler var. Ve diyorsun ki ben ilgilenmiyorum dediği dünyada var olma sebebi. Nerelere gitti bizim merakımızda bu hastalık ortaya çıktı. Şimdi Üstad Hazretleri'nin son bir cümlesini daha okuyacağım merakla ilgili. Bilirsiniz ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Cümleye bak. Bilirsiniz ki en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Şimdi bir soru sorayım. Bu meraklar içerisinde lüzumsuz merakın bazı çeşitlerini konuştuk mu? Konuştuk. Peki en beterini, en berbatını biliyor musunuz? En beter lüzumsuz merak neyedir? Buyurun. Hastalığıdır, hastalığa. Şimdi doktora gidiyorsun, doktor hastasın diyor ya, ondan sonra hikaye başlıyor. Beyin bilmediği bir şeyi, yeni bir bilgiyi tehlike olarak algılar. Öyle olur değil mi? Karanlıktan niye korkuyor insan? Bilmediğin bir şey gelebilir yani. Beynin algısı bu. Bilmediği bir şey varsa tehlike diye algılıyor. Şimdi doktor diyor ki filanca hastalığın var senin diyor. Şimdi sen bu hastalığı biliyor musun? Mahiyetini bilmiyorsun. Hikmetini biliyor musun? Hikmetini de bilmiyorsun. Beyin bunu tehlike olarak algılıyor. Ne yapmaya başlıyor? Merakı tamamen hastalığa vermeye başlıyor. Bak şimdi hikaye bak. Veriyor mu hastalığa merakı? Veriyor. Acaba öldürür mü? Acaba süründürür mü? Acaba bu misafir ne zaman gidecek? Acaba malım ne olacak? Bağım ne olacak? Bahçem ne olacak? Merakı veriyor. Normalde senin bedenin hastaydı. Nereye geçti hastalık? Ruha geçti. Bakın acıtan ruh. Can acıtan ruh, beden değil. Bedende şu kadar hastalık vardı. Merak ede bedendeki hastalık ruha geçti. Bir olan hastalık 10 oldu. Bir soru sorayım mı? Ya Rab şimdi merak ettim ya. Evet. Hastalığım birken 10'a çıktı ya. Evet. Hastalığımın birden 10'a çıkması sebep midir, sonuç mudur? Sonuçtur. Merak ettim. Hastalığım birden 10'a çıktı. Bu bir sonuç değil mi? Her sonucun bir sebebi vardır. Ya Rab altı üstü merak ettik. Neden bize 10 kat ikazda bulundun ki yani? Soralım mı bu soruyu? Bak. Ya Rab altı üstü hastalığı merak ettim ya. Araştırdım ettim yani. Ne oldu yani? Bir canım acıyordu. 10 canım acıdı. Kim yarattı o 10 can acımayı? Allah. Allah hikmetsiz iş yapar mı? Yapmaz. Soru anlaşıldı mı? Normalde bir canım acıyordu. Merak ettim. Can acımam ona geçti. Çünkü hastalık ruha geçti. Ya bunu kim yarattı? Allah. Ya Rab ne oldu yani? Merak ettim de kötü bir şey mi yaptım? Evet, kötü bir şey yaptın. Hikmet dairesi altında ele gelen tedbirlerden fazlasını merak ettiğin için bu Allah'a güvensizlik olarak yazıldı. Cezasını da 10 kat azap olarak verdi. Yani bir sistem var ortada. Merak ettim 10 kat arttı. Bu bir sistem mi? Evet. Merak ettim 10 kat arttı. İyi de hemşerim neden arttı? Neden? Çünkü Allah'a güvensizlik buram buram senden kokmaya başladı. Hikmet dairesi içerisinden çıktın. Tedbir haktır. Ama takdir muhakkaktır. Sen merakını arttırarak Allah'ın takdirini beğenmedin. Takdirini ne bu hastalık ya, başıma açıldı, ne zaman gider, niye geldi, şöyle mi böyle mi diye. Normal yapman gereken sebeplere müracaatın üstünde Allah'a güvensizlik sunduğundan dolayı merak hastalığı ziyadeleştirip 10 kat arttırıyor. Olayın alt perdesi açığa çıktı mı? Olayın altında ne var biliyor musunuz? Fazla merak, imanı, emniyeti, teslimiyeti ve güveni zedeliyor Allah'a karşı. Bu da el cezâ'yü min cinsil amel. Bu da bir ceza sebebi olduğundan aksül amel oluyor. Merakın ölçüsünde şüphen ve azabın ruhta artıyor. Merakın problemini anladınız mı, lüzumsuz merakın? Lüzumsuz merak içerisindeki şeytanın en güzel desiselerinden biri, hastalığın hikmet ölçüsünden sonrasını lüzumsuz merak ettirmek, Allah'a rızayı ve teslimiyeti senden almak. Altından ne çıktı yine hikayenin? Şeytan çıktı. Çok enteresan değil mi? Allah Allah. Başlayalım mı okumaya? Konu anlaşıldı gibi zannediyorum. Lüzumlu merak dedik, lüzumsuz merak dedik. Konu anlaşıldı gibi, buyurun. Bismihi Subhanehu. 25. lema, 10. deva. Ey lüzumsuz merak eden hasta. Cümle nasıl?
Her şeyi bitiriyor değil mi? Lüzumsuz merak eden hasta. İyi de yani. Ya Rab başıma bir şey gelmiş merak etmeyelim mi? Yahu et. Üstad Hazretleri sana merak etme yazmamış ki. Ne yazmış? Lüzumsuz merak. O ne demek ya? Şu demek. Bizim merakın %95'i lüzumsuz. Nereden belli? Hastalığın endişesinden, kaygısından kulluğu unutuyor mu? Unutuyor. Asli vazifeler gidiyor mu çöpe? Gidiyor. Aman canım sonra yaparımlar oluyor mu? Oluyor. Ya inan halimiz şuna dönmüş. Hastayız, başımız ağrıyor. Açıp bir şey izliyoruz. Tam o anda o yakınımıza desek ki ya bu iş ruhta biten iştir. Biraz da belki Kur'an okusak, Cevşen okusak falan desek başım ağrıyor. Ben şimdi onları okuyamam ama izliyorsun bir şeyler. Gözlerin bir şeyleri görebiliyor yani gözünü kaybetmedi. İşte bu hastalığın lüzumsuz merakları bizim asli vazifemiz olan kulluğumuzu unutturuyor. Şimdi senin o hastalıktan ölme ihtimalin belki %1. Ama senin ölme ihtimalin %100. Bak kalbinden operasyon geçirdin. Ciddi bir operasyon. Allah şifa ihsan eylesin. Ama bak geliyorsun gidiyorsun işte bir şey oluyor yani. Yani bu hastalığın sana o cihette dokunma ihtimali belli ki %1. Çünkü yüzlerce gün geçti. Ama ölme ihtimalin %100. Bak Allah Allah olayı görüyorsun değil mi? Demek ki merak etmemiz gereken %100 başımıza gelecek olan ölüm. Devam edelim mi? Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Cümleyi anladınız mı? Bak yine adetullah var. Hastalığın ağırlığını merak ettikçe merakın hastalığı ağırlaştıracak. Sebebini konuştuk az önce. Allah Allah. Bu sonucu. Bu sonuç mu? Bu sonuç. Biz neyi konuştuk az önce? Sebebini. Allah Allah. Devam. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Oluyor mu böyle merak etme deyince? Oluyor mu? Olmuyor değil mi yani öyle? Hatta adamın aklına geliyor tekrar ya ben neyi merak etmeyecektim diye daha çok merak ediyor. Şimdi sosyal medyadaki arkadaşlarımız sağ olsunlar kurulum yapınca çok parça iş var yani. Onlar da bazen bir şeyler unutabiliyorlar. Ben de bir şey olduğunda diyorum ki mesela bataryaları şarj etmeyi mutlaka unutun diyorum yani. Şimdi unutun deyince adam ya ben neyi unutacaktım diye unutmuyor olayı elhamdülillah. Şimdi adama merak etme desem olur mu? Mümkün değil ya. Neyi merak etmeyecektim diye daha da derinleşecek, daha da kök salacak. Bu olayı böyle ağaç kökü gibi düşünün. Ne kadar kök salsa o kadar ağırlaşıyor. Buyurun. Yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Evet, merak hastalığı ikileştirir. Nasıl cümle? Muazzam ya, evet. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalığı kalbine verir. Maddi hastalık ona dayanır, devam eder. Maddi hastalık neye dayanır? Maneviyata. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bütün maddi hastalıkların kökü maneviyattadır. O zaman maddi bir hastalık başıma geldi ve biraz vaveyla ediyorum. Onda 9'u maneviyattan kaynaklı, maneviyattan. Yani kumandan nerede biliyor musun? Ruhta. Ya nasıl olur ya? Maddi canım yanıyor işte görmüyor musun? Canının yanma şiddetinin onda 9'u ruhundan kaynaklı. Kumandan ruh çünkü. Şimdi bütün maddi hastalıkların kökü maneviyatta. Şimdi adamın kulağına eğiliyorsun 2 cümle söylüyorsun. Gözünden yaş boşalıyor. Söylediğin cümle manevi. Mana yani mana değil mi? Manavi, manevi. Ama akan yaşlar maddi. Ne oldu? Maneviyat girdi, maddiyat çıktı. Demek o çıkan maddiyatın kökü nerede? Maneviyat. Adamın kulağına eğiliyorsun, babasıyla annesiyle ilgili bir şey söylüyorsun. Ya işte Allah muhafaza hastaymış, ölecekmiş. Adam onun derdiyle verem oluyor. Allah Allah. Ne oldu? Kulağına bir şey söylendi. Söylenen manevi ama başına gelen maddi. O zaman bütün maddi hastalıkların kökü maneviyatta. Yani benim ruhumda. Yani benim cesedim nereye dayanıyor? Ruha dayanıyor. Bak şimdi. Ceset, dayandığı yer ruh, bir de ruhun dayandığı yeri konuşacağız. Tamam mı? Ceset, dayandığı yer ruh, bir de ruhun dayandığı yer. Şimdi bu cesedin maddi bir şey başına geldiğinde dayandığı yer ruh oluyor. O zaman ruhun dayandığı yer başına gelen bütün düşmanlardan daha büyük olmazsa birlikte yıkılırlar. Doğru mu? Ceset hastalandı mı? Çarptı nereye? Ruha. Ey ruh dik duracak mısın? Eğer dayandığım yer düşmanlardan büyükse ben bu cesetle ayağa kaldırırım. Eğer dayandığı yer düşmanlardan büyük değilse ruh da yıkılacak, perişan olacak. Peki o ruh nereye dayanıyor? İşte ruhun dayandığı yer Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, ihlas. Yani
imanın, inanmanın ve Allah'a güvenmenin kuvvetine dayanabiliyor. Ya Rabbi ben sana güveniyorum ya. Hani kavgaya girdiğinde gözün karşı tarafı görmez ya. Niye görmez? Arkanı gördüğü içindir. Arkanda kim var bilirsen, arkanda faça arkadaşlar varsa önündekine horozlanırsın yani. Kavgada da dönüp arkana bakmana gerek yok. Hatta içinden dersin ki ben yürüyerek gideyim, onlar zaten koşarak adamları merhem eder dersin yani. Şimdi arkanda dayandığın kuvvet seni de kuvvetli bir hale getiriyor. O zaman ruhun dayandığı yerin, yani imanın, yani Allah'a inanmak, bilmek ve güvenmenin kuvvetini arttırmazsak gelen maddi hastalık bedende de kalmıyor. Merak ile ruha sıçrıyor. 10 katı daha şiddetleniyor. Olayı görüyor musun? Devam edelim mi? Buyurun. Eğer teslimiyetle, rıza ile, hastalığın hikmetini düşünmekle o merak gitse, o maddi hastalığın mühim bir kökü kesilir, hafifleşir, kısmen gider. Bak 3 tane şey söyledi. Neler dedi? Teslimiyet, rıza, hikmet. Bu üçünü bilmemiz lazım. Çünkü az önce dedik ya, iyi de bu merak nasıl gidecek? İşte merakı gitmenin yolu burada. Merak hastalığı şu üçüyle gider. 1, teslimiyetle. 2, rıza ile. 3, bir de hikmetini bilmekle. Şimdi bak 1, demek ki çözümler burada. Teslimiyet. Sorunumuz zaten tam burada. Biz yaratıcıdan emin değiliz. Emin, eman, iman. Yani iman zafiyeti. Bak yine aynı yere çıktı kapıya. Allah Allah. Biz yaratıcıdan emin olamadığımız için kendimizi de teslim edemiyoruz. Emin olmayan selim olamaz. Yani yaratıcıdan emin olmadıktan sonra ruhta ferahlık ve selamet mümkün değil. Şimdi bu işin en tehlikeli yanını biliyor musun? Bu dünyadaki ruh sıkıntısını ve problemini çözemezsek ahirette de göreceğimiz farklı bir şey olmayacak. İstediğin kadar ibadet et. İstediğin kadar zikret. Ne demek bu ya? Biz imanın verdiği teslimiyeti, güveni lüks zannediyoruz ya. Lüks değil. İmanın muktezileri bunlar. Arabada olması gereken ne? 4 teker, benzin, direksiyon. İmanda olması gereken ne? Teslim, emniyet, güven. Bunlar olmazsa imanın o özellikleri inkişaf etmemiş demektir. Ve bu dünyada ruhun huzursuzluğu gitmediği gibi ahirette de göreceğin başka bir şey değildir. Yani bir insan imanın bu özelliklerini bu dünyada açarsa lüks müdür, mecbur mudur? Mecburdur. Bir insan bu noktaları elde edemezse imanın emniyetini, imanın teslimiyetini. Şimdi bu hastalıklar bizde bir tecrübe yeri. Hastalık geldi, çarptı. Baktım bu teslimiyet, bu güven yoksa ahirette imanın karşılığıyla da yaşayacağın farklı bir şey olmuyor. İşte tehlikelerden birisi de bu ders yani. Yoksa bu dünyada hastalık geldi. Dişini sıksan da geçiyor, sıkmasan da geçiyor. Ne olacak? Bir şey olmuyor. Ama ahirete bakan veçesiyle çok şey oluyor insanda işte. Şimdi o yüzden dayanacağımız yer noktasında Allah'a teslim olmak için bütün sebepleri ortadan kaldırmak lazım. Çocuk size teslim olduğunda ne yapıyor? Hiçbir hesap yapmadan babanın kucağına atlıyor ya. Bizim de sebeplerin her birisini aradan çıkarmamız lazım. Sebeplerin aradan çıkmasına ne denir? Mucize denir mi? Denir mi? Denir. Mucizede ne var? Ne var bilmiyorum ama sebep yok. Sebeplerin aradan çıkmasına mucize denir. Bir mucize görseniz şaşırır mısınız? Dersiniz değil mi? Ya burada belli ki Allah yapmış diye hiçbir sebebin eli buna karışamaz. Yani biz mucize görsek o zaman teslimiyetimiz artar mı? Artar. Şimdi soru soralım. Mucize olmayan bir şey söyler misiniz? Var mı? Mucize acizden geliyor. İnsanı aciz bırakan, sebepleri aciz bırakan. Yani bizim sebepler eliyle birleşip yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Mesela elma yaratabilir miyiz Ömer abi? Anne sütü, yumurta, tavuk, dünyayı döndürebilir miyiz? O zaman hepsi mucize ya. Hepsi insanı aciz bırakıyor ya. Elmanın tatlı olması için normalde içine tat vermen lazım. Öyle mi? Ha? Bak fırıncı arkadaşlar bile Abdullah desteklesene. Öyle mi? Aynen. Sen elmalı turta falan bir şey yapıyorsun mu? Elmanın tatlı olması için içine tat vermen lazım. Tezek veriyorsun tatlı oluyor. Hani sebep? Hani sebep yani? Ha? Bir anne sütü tam çocuğun çıktığı anda ortaya çıkıyor. Hadi toplanalım üretelim. O çocuğa anne sütü harici ne verebiliriz? Bir tanesi vermiş de dalmış küçücük çocuğa, daha yeni doğmuş çocuğa nar vereyim demiş. Nar suyu mu vermiş, başka bir şey mi vermiş? Boğazından kan çıkmış çocuğun artık yani. O ona hiç uygun bir gıda değilmiş yani. Şimdi hadi toplanalım bunu üretmeye çalışalım. Yapabilir miyiz? Hayır. O zaman mucize olmayan ne var? İşte bunu anlamak lazım. Kainatta her şeyde Allah'ı birlemek lazım. Yahu görmüyor musun? Her şey ama her şey tek bir elden dönüyor. Tek bir elden. Sen başka hesaplar yaptığında Allah'a hakaret etmiş oluyorsun.
hikmet ve sebepler boyutu akılda kullanılabilir. Kalpte yeri yok. Neticesi yok. Şöyle mi olur, böyle mi olur? Bunların kalpte yeri yok. İşte merak onları nereye ekiyor? Kalbe ekiyor yani. Allah Allah. İnsan da teslim olamıyor. Problem çıkıyor. Hadiseler kimin elinden dönüyor? Bu noktayı anlamazsak ahirette yaşayacağımızda farklı bir şey olamaz. İnsan bunu anladığında ne yapıyor biliyor musun? Teslim olabiliyor. Şimdi dışarıda bir tane adam sana bıçağı çekse çakıyı, tam bacağından dürteceğim dese, cebindeki parayı verirsin ki aman beni kesme. Peki sende bir hastalık boy gösterdi. Bu sefer de hastaneye gidersin. Mütehassıs uzman bir doktor bulursun. Ne için Rıza? Beni kes diye. Allah Allah. Birinci adama kesme diye para verdin. İkinci adama da beni kes diye para verdin. Ne değişti? Bıçak kimin elinde? Onu anlamış oldu. Bela vereni bulmak zorundasın. Zahirde bela diyorum. Hakikatte bela olur mu bunlar? Allah sen kötü bir şey yaşa diye mi veriyor bunları? Hayır hayır. Altında çok rahmet var. Zahirde bela vereni buldunsa gönlün rahatladı. Bulamadın mı? Sadece bu dünya sıkıntılı geçmeyecek diyorum ben sana. İmanın emniyetini ve teslimiyetini almayan bir insan ahirette de karşılaşacağı şey farklı değildir. Yine ruhun huzursuzluğu olacaktır. Burayı iyi anlamamız lazım. İmanın bu özelliklerini ortaya çıkarmak bizde bir lüks değil, mecburiyet. O zaman bir düşün, bu hafta başına bir olay gelmiştir. Teslim olabildin mi? Kalbin rahat edebildi mi? Edemedi mi? Ahirette sıkıntıda demek yani. Bunlar zaten tecrübe edelim diye veriliyor bize. Şimdi bir doktor seni ameliyat edecek ya. Ameliyat ederken sana aslında bıçak kimin elinde diye sormanı istiyor. Değil mi? Neden sormanı istiyor? Çünkü kendisini tanıttıracak. Şu başa gelen hadiselerde Allah bizim ne sormamızı istiyor? Ya Rabbi bıçak kimin elinde? Tabii ki senin elinde. Niye? Çünkü dünyanın yaratılmasının sebebi zaten Allah'ın kendini tanıttırmak istemez. Demek ki merak hastalığının bizi rehin almasını engelleyen 3 şey vardı. Birincisi ne dedik? Teslimiyet. İkincisi nedir? Rıza. Bak rıza öyle bir şey ki mesela bir hastalık oldu, ateşlendin. Geldi 40 derece 41 dereceye. Ya Rabbi bu dünyada ateşlendirdin ya beni. Ahiret ateşinden korur musun acaba? Günahlarımı döker mi bunlar? Dedin mi? Ne makamı oluyor? Rıza makamı oluyor. Allah Allah. Cennete götüren yoldur rıza. Rıza öyle bir şey yani. Demek başa gelene rıza gösterdin mi merakta etmezsin ya. Üçüncü ne dedik? Üçüncü de hikmet dedik. Bak şimdi. Normalde bir hastalığın bize teşhisi illeti söylenir. Hastalığın budur. Ya da zahiri sebebi söylenir. Bunları yaptın. Bunlar neticesinde de hasta oldun. Hangisi hikmettir? Hiçbiri. Bizim hikmetini bilmemiz lazım. Neden biliyor musun? Başımıza gelen olay kötü değil. Allah bize kötülük eder mi? Ha? Anne sana kötülük eder mi? Anne sana yemek verir bazen. Hiç şüphelenir misin? Ana bana zehir koydun mu diye. Şüphelense ne dersin? Lan şu evlada bak ya, anasını tanıyamamış dersin. Allah bize kötülük eder mi? Allah'ın bütün isimleri güzel. Güzelden kötü çıkar mı? Çıkmaz. O zaman başımıza gelen olay kötü değil. Neyimiz kötü? Nazarımız kötü. Bakmayı bilmiyoruz. İman gözlüğüyle bakmayı bilmiyoruz. Demek nazarı çevirdik mi olayın da hikmeti ne için geldi? Olayın altyapısı nedir? Bu da değişecektir. Allah. Çok enteresan değil mi? Merakı insandan götüren 3 özellik. 1 teslimiyet, 2 rıza, 3 hikmetini bilmek. İlaç buymuş, bak buymuş. Bu ilaçla 10'da 9'u gidiyor biiznillah. Çok gördük ha öyle. Öyle ehli kamil insanlar görüyorsun ki şaşırıyorsun ya. 2 bacağı kopmuş diyor elhamdülillah ya. Allah o kadar yıl kullandırdı diyor. Şimdi diyor herhalde yani bunların günahlarını da benden temizlemek için aldı demek ki diyor. Alır diyor, onun değil mi zaten diyor. Adamdaki şeye bak ya. Ne yapıyorsun? Günler nasıl geçiyor diyorsun. Vallahi yetiştiremiyorum diyor. Kur'an bir yandan, Cevşen bir yandan, ders çalışıyorum bir yandan. Ayakları olmayan kaç yaşında insan ya. Demek ki iman bir bünyeye girdi mi ne hale getiriyor ya. Elhamdülillah. Buyurun devam edelim. Hususan evhamla 1 dirhem maddi hastalık bazen merak vasıtasıyla 10 dirhem kadar büyür. 10 dirhem büyüten nedir? Merak. Evhamın merakı. Evham ne demek? Vesvese demek. Vesveseyi kim üfler? Şeytan. Hastalığı arttırmak kimin işine yarıyor? Şeytanın. Şeytanın işine yarayan cehennem yoluna götürür. Meseleyi anlarsak da o yolun keyfiyeti değişecek. Devam edelim. Merak kesilmesiyle o hastalığın 10'da 9'u gider. Bak rakama dikkat ediyor musun yani? Hastalıktan acı çekmemek için ilaç elzemdir değil mi? İşte bakın manevi bir reçete, manevi bir ilaç ve rakam
Onda 9'unu götürüyor ya. İnanılır gibi değil. Bir tane hastalık var. Hipokondriyasis diye. Karşılığı şu, hastalık hastalığı. Şimdi öyle enteresan ki bir insan ruha yapacağı psikolojik yatırımı bedene yapıyor. Sevgisini bedene, önceliklerini bedene, özenmesini bedene veriyor. Bu hastalık hastalığı öyle çıkıyor ortaya. Daha sonra da bedende en ufak bir şey patladı mı, kaybetti, tırnağı kırıldı, saçının önü kesildi. Bütün dikkat orada olduğundan dolayı hayatın bitmiş nazarıyla bakıyor. Çünkü bütün yatırım bedene yapılmış. Şimdi böyle bir insanın bedeniyle ilgili bir hastalık söylesen, şuranda biraz kızarmış desen, adamın dünyası kararıyor. Niye? Bütün yatırım orada. Hastalığı bu yani. Merak ede, önemseye bütün yatırımı bedene vermiş. En ufak bedeninde ortaya çıkan bir şeyde bütün dünyası başına yıkılıyor. Ve böyle bir insana yapacağınız en büyük kötülük nedir biliyor musunuz? Hastalığını konuşmak. Çünkü bu adamların en büyük özelliği inanılmaz araştırmacılar. İnternette, makalelerde hastalığıyla ilgili ne varsa en ince detayına kadar bilir bu insanlar. Bazı bilgileri doktorda yoktur belki. Böyle bir adamın hastalığını konuşmak neyini arttırır? Merakını. Merak artınca da bir olan hastalık ona çıkar. Allah Allah. Devam edelim, buyurun. Şu cümleye dikkat edin de bak. Bu merak neden bu kadar büyük problemmiş ortaya çıksın, buyurun. Merak hastalığı ziyade ettiği gibi hikmet-i ilahiyeyi ittiham ve rahmet-i ilahiyeyi tenkit. Anladınız mı? Allah'ın hikmetini itham ediyorsun. Ya Allah'ım haşa, bilmiyorsun ya ne vereceğini. Rahmetini tenkit ediyorsun. Ya rahmetli bir Allah böyle yapar mı? Haşa yani. Hastalığın merak ne demek oluyormuş? Bunlar demek oluyormuş. Evet. Halık-ı Rahim'inden şekva hükmünde Şikayet. olduğu için aksi maksadıyla tokat yer, hastalığını ziyadeleştirir. Olayı anladınız mı? Hastalığın merakla 10 kata çıkma sebebi tokat yememizmiş. Demek bir musibet ziyadeleşiyorsa ne var? Tokat var demek ki altında ya. Buradaki tokatın sebebi neymiş? Hastalığı şikayet demek, hastalığı vereni şikayet demektir. Şimdi bir dostun yanına gittik ya, şekva babında anlatıyoruz yani. Başıma da böyle bir hastalık geldi, bilmiyorum nereden geldi, şöyle geldi, böyle geldi. Nereden geldi? Allah'tan geldi. Sen o arkadaşın aslında ne demiş oluyorsun Türkçe'ye çevirsek onu? Allah da bana bir hastalık verdi, haşa nasıl vereceğini bilmedi, böyle rahmetli Allah mı olur? Hastalığı şikayet, vereni şikayet demek oluyor. Anladınız mı neden tokat yediğimizi? Allah Allah. Şimdi maddi hastalık geldi, bu dünyadaki hayatını biraz ağırlaştırdı. Peki bu meraktan dolayı Allah'ı şekva ettiren manevi hastalık sana gelirse nereyi zihir zeber eder? Ahiret hastalığını. O yüzden şikayet nasıl yapılır? Soralım mı? Hastalık geldi, damarıma bastı, canım da acıdı. Bir şekva etmeyin mi arkadaş? Edeyim. Neyi neye şekva edeyim? Nefsimi ve hastalığı Allah'a şikayet edeceksin. Dertleşme makamı orası. Bak yine tevhid var burada, fark ettin mi? Şimdi Eyüp peygambere geliyor. 70 yıl sağlıklı hayat, 16 yıl hastalık ama nasıl bir hastalık? İnanılmaz, yakınları tanıyamamış. Sonra 70 yıl yine saadetli hayat. O 16 yıl boyunca hastalık artmış. Ne demiş biliyor musunuz Eyüp peygamber? Rabbi inni messeniyet durru ente erhamur rahimin. Allah Allah. Ya Rab diyor, zararı bana, kalbime dokundu. Sen merhamet edenlerinin, rahmetlerin en hayırlısın diyor. Neyi neye şikayet ediyor? Başına geleni, hastalığını Rabbine şikayet ediyor. Allah Allah. Demek kulluk şuuru böyle bir şeymiş. Biz kuluz. Bak kulun tam karşılığını söyleyeyim mi? Net anlaşılsın. Köle demek köle. Kul ne demek? Köle. Köle efendisinden endişe eder mi? Etmez. Köle efendisine teslimiyetsizlik eder mi? Etmez. Efendisinin iradesinin yanında kölenin iradesi olur mu? Olmaz. Bak bizim tam karşılığımız bu. Biz kuluz yani köleyiz. İşte Kur'an'ı, sünneti anlamazsak, başımıza gelen olayda ya da günlük yaşantımızda nasıl kölelik yapılır, nasıl davranılır çözemezsek, sünnet seniyeyi kastediyorum yani. Sadece böyle sahille içme falan, misvak bunları almıyorsunuz değil mi? Ömür sermayemi nasıl kullanırım çözemezsek biz otomatikman Allah'a isyan etmiş oluyoruz ya. Allah Allah, olaya bakın. Allah'tan başa ne gelirse buna rıza göstermeye hüsnü ibadet demişler. En yüksek ve en güzel ibadet şekli demişler. Hatta tasavvufta buna ne demişler biliyor musunuz? Narın da hoş, nurun da hoş demişler. O yüzden
En yüksek makama mı erişmek istiyoruz? İşte onun bir yolu. Başa ne gelirse nereden geldiğini bilmek, göndereni tanımak ve rıza göstermek. Bıçak kimin elinde bilirsen ancak öyle rıza gösterirsin. Buyurun. Evet, nasıl ki şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva hastalığı, musibeti tezcid eder. Şekva dediği burada merak etmek ha. Çok merak şikayet tarzında oluyor. Gayretullah'a dokunuyor. Şefkat tokadı olarak 10 kat artıyor. Rıza göstersen sen bile belki hatırlamayacaksın. Allah Allah. Bak nice kronik hastalığı olanlar var değil mi? Rıza gösteriyor. Kardeşçe yaşamayı öğreniyor. Üstad Hazretleri 30 yıl diyor kuluncumdan çektim. 30 yıl. Sonra anladım ki kulunç bana şifa aramam için değil, dua aramam için verilmiş. 30 yıl. Bak değil mi? Bazı kronik hastalıklar var. Ne yapacak adam? Dua edecek. Onun için verilmiş. Hikmet oymuş yani. Bak hikmetini bilince insan rahatlıyor. Bilmezsen ne yapacaksın? Allah Allah. Buyurun devam edelim. Hem merakın kendisi de bir hastalıktır. Hangi merak? Lüzumsuz merak. Bence bugünkü bu cümleyi unutmayalım. Çünkü maddi hastalık canımı bir acıttı, merak hastalığı 9 acıttı. Allah aşkına hangisine daha çok dikkat etmem lazım? Hangisine? Meraka değil mi? Ama hangi meraka? Lüzumsuz merak. Bence burayı unutmayalım. Bugünkü ders resmen merak hastalığı, lüzumsuz merak hastalığı olsun. Diğer maddi hastalıklar zaten bir geçiyor. Ama bu devreye girdiğinde 10 kat ağırlaştırıyor demek burayı çözmemiz lazım. Anlıyorsun değil mi? Halim ne olacak? Bugünüm nasıl olacak? Ya sana ne ya? Sen bir kendini teslim etsene ya. Allah Allah. Benim çocuğa atıyorum havaya hala gülüyor. Niye? Baba tutacak biliyor işte. Teslim olmuş. Teslim olmuş. Bir teslim edelim ya. Kader attı bizi havaya. Bir teslim ol ya. Bir teslim ol. Bir bırak bakalım ne olacak. Buyurun. Onun ilacı hastalığın hikmetini bilmektir. Madem hikmetini, faydasını bildin, o merhemi meraka sür, kurtul. Allah Allah. Merhemi meraka sür. Bakın şu hastalar risalesini okuyan yüzlerce insandan duydum ki. Ya abi şu hastalar risalesini okuduk, hastalanasımız geldi. Ya yüzlerce duyar mı bir insan? Hep mi aynı tesiri veriyor? Hep aynı tesiri. Demek ki merhem ne o zaman? Merhemi sür de değil. Bu hakikatleri sürmek. Şimdi bazı psikolojik hastalıklar var. Doktor minimum diyor 6 ay boyunca şunu düzenli kullanacağız diyor. Hatta 3 hafta 4 hafta kullanıp netice alamayanların ümidi kesip kendine zarar verdiği var. Psikolojik hastalıklarda. Anladın mı? Doktor demiş ki 6 ay kullanacaksın bunu. O da 3 hafta kullanmış. Demiş ki ya bunun bana bir hayrı yok. Ümidi kesmiş kendine zarar vermiş. Allah muhafaza. O yüzden şunu anlamamız lazım. Merhemi sür dediği, bugün bu dersi okuduk geçti. Değil. Aylarca, yıllarca bu hakikatleri sürekli oku, tefekkür et ve uygun bir şekilde amel et. Ne demek uygun şekilde amel et? Hastalandın mı? Hastalandın. Sağ bacak çalışıyor mu? Çalışıyor. Su almaya gittim. Tamam. İnadına gel medreseye oku. İnadına gel Allah için bir iş daha yap ya. Ne olacak ya? Canımızın bu kadar tatlı olmadığı ortaya çıkar. Buyurun. Ah yerine oh de, va esefa yerine elhamdülillahi ala külli hal söyle. Ya görüyor musun? Merakı çözersek bunları söyleyeceğiz. Eskiler bunu çözmüş. Çözdüğünden dolayı ne demiş biliyor musunuz? Elhamdülillah ala külli hal sivel küfrü ve dalal. Yani küfür ve delalet haricindeki bütün hallere şükür demişler. Niye? Nurun da hoş, narın da hoş. Anlamışlar ya, o meseleyi yakalamışlar. Neden? Çok beslenmişler. İştahları çok iyi. Şimdi siz doktora gitseniz, hastalığınızı anlamak için doktor ilk ne soruyor biliyor musun? İştahın nasıl diyor. İştah gitmişse belli ki vücuttan sağlık da gitmiş. Şimdi bizim manevi olaylara, Allah'ı tanımaya, ahiret nasıldır anlamaya hiç merak etmiyor musunuz ya? Şu cennette ne olacak ya? Şu cehennem nasıl bir azap? Ya bırak cehennemi, kabir nedir kabir? Bu meraklar niye gidiyor? Bu iştahlar niye gidiyor? Çünkü bünyemiz hasta. İnanın bizde öyle bir hastalık var ki zaaf-ı iman isminde. Bu hastalıkların her birisini bize mumla aratır. O yüzden bu merhemleri çok kullanmak lazım. Okuyacağız, öğreneceğiz, mucibince tatbik edeceğiz, sahabe gibi feda edeceğiz. Bu. Sadece okudum evde geçtim diye bir din yok yani, böyle bir şey yok. O yüzden belki bazısının aklına gelir. Ya öyle bir merhem söyle de kestirme olsun be adam. Var. Öyle bir merhem var mı? Var. Nedir biliyor musunuz? Muhammed Suresi 7. ayet. Bak ne diyor? En iyi çözüm. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Yasa belli mi? Belli. Şu meraktan, manevi hastalıklardan, maddi hastalıklardan kurtulmak istiyorum ya Rab.
O zaman Allah'ın dinine yardım edeceksin. Kim gibi? Sahabe gibi. O yol belli. O yol açılmış, o yol yürünmüş, her noktasına kadar amele edilmiş. Tekrar keşfedip zahmete girmeye gerek yok. Neyin zahmetine gir? O zaman onları keşfetmenin zahmetine gir. Değil mi? Ya, evet. Merak böyle bir hastalıkmış. Allah doğru yöne kullandırsın inşallah diyelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.